Evet, bugün İstanbul'da Perlisten'in aktivitesi var. Dinletisi ve tanıtım toplantısı. Şimdi ona gitmek için yola çıktım. Daha doğrusu geliyorum. Şu anda da çok güzel yerlerden geçiyorum İstanbul'da. Şimdi göstereyim size. İstanbul Modern'in yanındayım. Galata Port'a park ettim. Oradan yürüyorum. Ne kadar güzel bina. Evet. Evet, bakalım aktiviteden görüntülerle sizlerle birlikte olacağım. Görüşmek üzere. Evet, meşhur Güllüoğlu'nun önünden geçerek Frankhan'a geliyoruz. Burada aktivite Perlisten. Merhaba. Evet, hoş. Evet, şimdi aktivite alanına eriştim biraz ıslanarak. Benden önce Erim de gelmiş. Erim, bir dakika dur, şimdi ver selamı. İlk inceleme turuna çıkıyoruz, evet. Şöyle hafif hafif neler var neler yok diye. Hali var. Bak burada Trinov'un Audio Attitude 32. Aha. 32 kanal, 24 kanal, 16 kanallı versiyonları var. Ha. Bunlar da sanıyorum power amp'ler. Evet. Evet. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Selçuklar. Memnun oldum. Serdar Öner. Bir taraftan çekim yapıyorum ama bilginiz olsun en azından KVKK sebebiyle. Bildirimde bulunun. İşte şimdi ortam böyle. Tabii biz geniş açıyı takalım. Geniş açılı olalım. Evet, şimdi burası Frankhan. Güzel bir aktivite mekanı. Evet. Evet, süper. Şeyler tabii sinema. Bayağı bir sinema ekipmanı değil mi burası? Tabii. Acayip bir sinema izleyeceğiz herhalde. Bak, şuralarda da bir şeyler var. Onları da çekebiliriz. Tamam. Şu konuşabiliriz. Tamam. Şu şeylere bir bakacağım. Ana hoparlörlere bir bakayım istiyorum. Burada evet. Sanırım 2,5 yollu veya 3 yollu gibi bunlar. Anladığım kadarıyla. Yani şu tiz mid 2 de bas var gibi. Bak şey de var. Arkada şeyler var. 2 yollu bir şey var. Evet. R4B. Lansmanı özel. 500. Güzel gözüküyor. Şeyli ya. Waveguide'lı ya bunlar hep. Waveguide'lı evet. Evet. Hatta bunda sanırım bu bir saniye bu 3 yollu galiba. Evet. 3 yollu abi. Evet. Evet 3 yollu bu. Evet. Çünkü şurada evet. Hatta 2 tane şey var. Mid var orada anladığım kadarıyla. 2 tane mid oraya koymuşlar. Biz de tabii çok çalışamadım ben açıkçası. Biraz hızlı geldim ben. Çalışamadım da. Sen yani gene oğlum benim göğsüm çekiyorsun. Ne oldu, bir problem mi var? Ne güzel çalışmışsın, bizde o yok. Ben olsam rahat rahat gerine. Şunlara da bak. Evet. Şurada. O da tatlı bir ürün. Evet. Yeni A serisi monitör. Çok monitör güzel. Değil mi? Evet. Çok iyi. Yani bunun monitör hali. Bu da A3 kule. A3 monitör. Çok iyi. Ben bu boyutları çok seviyorum çünkü çok sıkı oluyor ya kabin. Evet. O yani yüzden kuleyi aratmıyor. Evet, İşte evet. Bir de bu True LCR. Evet. Yan yatırıp center olarak kullanabiliyorsunuz. Evet. Şu an demoda da bu var. Çok kullanımlı olabilir. Center kanalda. Evet. Duvar tipi ama tavan tipi olanlar da çok. Bunlar yan mı? Yan mı şey mi? Hayır, bunlar tavan için. Tavan mı? Evet. Açıları ona göre. Özel açıldır bu arada. Yani tam aşağı bakmaz. Gömmedir. Çok güzel. In-sailing dediğimiz modellerden. Bunun bir üst modeli var. S serisi.
O dünyada THX Dominus sertifikası alabilmiş tek tavan içi Bunlar da hoparlör. sinema işi abi. Bunlar hepsi sinema işi. Evet, yani şeyde de çok kanallı başka bir sistemde de kullanabilirsiniz. Müzik dinlemek için de kullanabilirsiniz. Yani şunlar da şey herhalde duvar için. Evet. Gömme. Bunlar da mesela bu tavanlardaki serinin in-wall olanı. Mimari tiptir. Bir dokunmak farklı oluyor diye getirdik abi bu hissiyat. Çok güzel, çok güzel. Kasa. Yok abi herkes her şeyi görsün yani tabii doğru. Ya, ürün gamı çok geniş. Hepsini sergileme imkanı olmuyor ama dedik ilgi çekecek olan bu mimari seri özellikle çünkü Türkiye'de mimari tarafta premium ürün çok fazla yok. İşte özellikle iç mimarların vesaire ilgisini çekiyor projelerinde. Evet. Onun için burada en azından dokunmalarını istedik. Bunlar tabii şey için çok güzel ya. Yani sen bunu alıp duvara gömdüğün zaman Evet, kabin ihtiyacı yok. Kabine ihtiyaç yok. Sealed bu. Ve de infinite buffalo oluyor evet, böyle. evet. Tamam, bütün duvarı kullanıyorsun. Mükemmel yani aslında. O açıdan çok iyi. Yani hi-fi anlamında da bence çok iyi bir çözüm olabilir. İyi bir şeyde yani ortamın ona göre düzenlenmesi lazım. Kesinlikle. Tabii. Evet. Ama burada zaten Perlisten'ın dijital patent, directivity patent kontrol dediği DPCI kendi patentli teknolojisi. Evet, bu sürücüyü sormak istiyordum. Orada da gördüm. Evet. Bu sürücüyle ilgili bilgi almak isterim Bu yani. R serisi ve S serisinde var. S serisindeki fark Twitter beriliyor. Tamam. R serisinde bu. Burada Perlisten diyor ki ben bu paterni öyle bir ayarladım ki buradaki Twitter ve diğer mid-range'ler aynı sürücüdür ama farklı frekanslarda birlikte çalışır. Ha, Çok evet, farklı tamam. bir dizayn var ve buradaki tasarımla birlikte özellikle evlerde tavan ve zemindeki akustik düzenleme ihtiyacını minimize eden Anladım. yanal atımları da kontrol altına alan bir teknoloji. İçerideki serilerde yakından dinleme ve deneyimleme imkanınız olacak berilyum haliyle o flagship üründe. Evet. Bakalım beğenecek misiniz? Ya Biraz şey yaptık şöyle. Niye beğenmiyorsun? Hani alışılmışın dışında dedik ki herkesin sevmediği şeyler olsun. DSP kullandık. Class D ile sürüyoruz. Vallahi niye herkes sevmesin? Abi, bayılırım. Ben bu söylediğin her şeyi çok seviyorum yani. Ben de çok seviyorum ama özellikle Oraya doğru gidiyor. Dünya oraya doğru gidiyor. bakalım DSP'de bir tadına bakın mı? bakarız. Bunlarda fiyatlar çift değil mi? Evet, şu da burada çift. Evet. işte burada kullanılan ürünlere de ekstra indirimler Tamam. vesaire var. Değerlendirmek isteyen olursa diye. Şu çok fiyat performans Aşırı açısından fiyatlar. mantıklı olabilir. Şöyle, Evet. Burada gördüğünüz bütün Evet. A serisi, Evet. bu monitörler, bunlar kuleler. Evet. Fiyat performans olarak çok iyi bir yerdeler ve şaşırtıcı performansları var. Evet. Birazdan deneyimleyeceğiz inşallah. Yerleşim Evet. acaba nasıl olması gerekiyor? Yani Bu true LCR, dik kullan, yan kullan, istediğin gibi. hayır şey anlamında söylüyorum. Yani gene bir ayak gibi bir şeyin üzerine mi koymak lazım? Sehpa genelde çünkü Sehpa gibi Twitter bir şey, kulak evet. hizası Aynen öyle. bundan dolayı sehpa şart. Çünkü böyle bunlar tam ara şey ya, ölçüler ya. Ne bookshelf, Evet. ne şey floor standing. Aynen. Böyle ortada bir yerde kalıyor yani. Bu tip bir ürün kullandığınızda yani bu segmentin şeylerinde, center'larında bu DPC array'in yönünden dolayı LCR olamıyor. Mecbur ona tabii. göre oluyor. Ama bunda istediğiniz gibi böyle kullan, koy, istediğiniz ister böyle. çapraz bile kullanabilirsiniz. Simetrik yani. şey ve sanki biraz daha waveguide'ı daha simetrik Evet, gibi evet, sanki. evet. Full simetrik. Evet. Burada bir şey var. Burada Oval. evet iş var. Elips var orada. Evet. O elipsten. Bu Bir de yanal şunlar atımlar farklı alanlarda mı çalışıyor demiştin? Şunların her ikisi de Farklı ayrı. frekanslarda ama beraber. Yani Beraber, böyle tamam. içerikleri çok Tamam. değişik bir teknoloji Evet. orada. Crossover'la falan çözmüşler. Çok iyi. O açıdan o zaman yan kullanmak da bir şey olur. Olmaz. Doğru Bozuyor olmaz. bu zaman, Doğru olmaz. Çünkü Evet. bu sefer ne oluyor? Yan atımı daraltmış, Evet. üst Aynen. alt atımı genişletmiş. Açının oluyorsun. düz gelmesi Aynen, lazım ki aynen. yani düz bakması lazım ki düzgün bir performans. Biz bugün şimdi ne dinleyeceğiz? Genel olarak daha büyük iki- sistemi mi İki dinleyeceğiz? tane Nasıl olacak? ürünümüz var. Aha. Burada çok kanallı işte biraz da dedik yani farklı şeyler olsun diye Atmos müzik dinleyeceğiz biraz. Sevdiğimiz filmlerden küçük sahneler deneyimleyeceğiz Atmos olarak. Çay alabilirim. Ben alabilirim. Sen içmezsin oğlum. Ben alacağım. Ben içerim. Artık içiyorum. Şöyle koyalım bari. Ben çünkü çekim yapıyorum bir taraftan. Çok Sağ olun. alırdım size zahmet vermeyin ya. Niye öyle kendiniz yapıyor gibi oldu? Bir şeker alabilirim ben de. Abi bütün Türkiye şekeri bırakalım Ya çayda. ben evde şeker içiyorum da dışarıda genelde şekerli içiyorum. Çünkü biraz daha koyu oluyor benim çayıma göre. Daha sert oluyor dışarının içi. Evet. Güzel oldu ya ne derler
Sizinle de sohbet etmek iyi oluyor böyle. Bilgi de almış olduk. Evet. Süper. Ben bir taraftan çekiyorum. Tamam Casus çekim. Kayıtta mıyız? Şimdi giriyorum hemen. Tamam. Yeteri kadar geniş açım var. Arkada hoparlör falan gözüküyor mu? Şöyle güzel bir kadraj yapalım. Tamam. Bir de şuradan çeksem bence daha iyi olabilir ama. Şunları şöyle ikisini alalım etrafımızda. Bir dene bakayım daha güzel oldu mu? Bu da gayet iyi. Tamam abi başlayalım. Kayıt yapıyorum. Burada hi-fi adamları gördüm. Abiler siz niye buradasınız? Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz abi. Sen niye buradasın? teşekkürler. Biz de onda. Çağırdılar gel. Çağırdılar geldik aynen öyle. Ne diyorsun abi ortama? Vallahi, Perlisten'e. Ya ben şöyle söyleyeyim. Türkiye'de ilk defa bu kadar profesyonel bir şey görüyorum. Aktivite görüyorum. Yani gerçekten verdiler. çok emek vermişler. Ki daha görmediğimiz oda falan olduğunu da söylediler. Stereo odası. Stereo odası falan da var. S7T dinleyeceğiz. Markanın amiral gemisi. Süper. Yani şu anda çok etkileyici bir şey var. Ortam var. Sevdim. Hoşuma gitti. Sen ne diyorsun Serdar? Ben de evet sonuçta bir hoparlör tasarımcısı olarak temelde hem de bir YouTuber olarak burada bulunmam gerekiyordu. Özellikle Perlisten'i merak ediyordum. Dinleme şansım olmadı bugüne kadar çok fazla. Dolayısıyla şimdi benim için önemli bir deneyim olacak. Hem de sinema anlamında da son yıllarda çok fazla bir şeyim olmadı. Ne derler, tecrübem olmadı, bilgim de eksik. O açıdan da bence Atmos Dolby dinleyecekmişiz. Hem de böyle büyük ve geniş bir sistemde bakalım hani teknoloji nereye gelmiş yani. Yani orada. evde sinema kurmak çok daha zor. Evet. Ortam müsait değil. Bende de yok. Ve Perlisten'ı ilk defa ben de burada dinleyeceğim. Evet. Biraz araştırdım. Daha önce hiç dinlemedim. Perşembe günü kurucularıyla Sultanahmet'te bir kebap yaptık. Orada biraz anladım. Bu A serisi. Ufacıkken nacizane bilgimi vereyim. Çok Yoksa iyi ben de olur. bilmiyorum. Çok iyi olur. Evet, Çünkü evet. biz de çok araştırma yapamadık yani. Biraz yaptım Evet. işte o kadar. Süper. Bu A4 de abi markanın giriş seviyesi. 3 tane var. A var, R var, S var. Okey. Şimdi markada öncelikle gördüğümüz hep bir şey var. Twitter'ın üstünde ve altında her zaman mid-range konumlandırılıyor. Bu S serisinde Twitter'la aynı boyutta. S serisinde bunlar yumuşak kubbe ve Twitter boyutunda onların böyle kendi ızgarası oluyor. Tam böyle üstünde altında mid-range konumlandırılıyor. Evet. Pardon R serisinde. Evet. S serisinde Beryllium Twitter var. Yine karbon alaşımlı bir şeyde de mid-range'ler var. Bunlara sordum, MTM demiyor bunlara. Yani MTM design oluyor. Mesela Montreux Studio 89 gibi. Evet. Kurucusu öyle demiyor. Bu MTM değil aslında diyor. Onun gereksinimlerini sağlamıyoruz diyor. Evet. Biz bunu tamamen farklı bir şekilde yaptık. Benim anladığım kadarıyla içinde aktif DSP var. Anladığım kadarıyla 1 ile 3 GHz arasında bayağı bir oynama yapmışlar. Çok fazla müdahale var sürücülerin davranışı hakkında. Optimize Perception- ediyor herhalde. Evet. Yayılımı optimize etmeye çalışıyorlar muhtemelen. Öyle Detaylarını anlıyorum. gerçekten Evet. o kadar hayal edemiyorum. Perceptional listening'den geliyor Perlisten. Bu hesaplamalarla birlikte directivity kontrolünde bayağı hakim olmaya çalışmış abilerimiz ama detayları bilmiyorum işte Evet. nasıl oluyor. Evet. Anlatacaklar umarım. Böyle bir şey Perlistin. 2016'da kurulmuş Amerika'da. Evet. Sahipleri daha önce JBL'de, Klips'te falan çalışmış. Ha onu Sağlam duymuştum. çalışmış, Evet, sağlam. onu duymuştum. Evet. Bayağı da şeyler, hani biri 50 yaşında, biri 60-70 yaşında belki Evet. tecrübeli abilerimiz. Göreceğiz. Yani marka benim için de bir ilk yani. Bence de. Bilmiyorum. Yani uzaktan baktığımda yani etraftan duyduğum şeyler bunların fiyat performans açısından çok iyi ürünler oldu. Çoğunlukla öyle bir şey alıyorum ben. Öyle diyorlar. Evet. Herkes evet. beğeniyor. Ölçümleri Ölçümleri iyi diyorlar. Evet. Ama nasıl? Ben de biraz Evet. çok az okudum. Hani çok böyle şey yapamadım yani. Çok ayrıntılı okuma şansım olmadı. Okuduğum kadarıyla insanlar beğeniyorlar abi. Evet. Yani bakalım ben de merak ediyorum. Bu sabah Türkiye'nin en büyük subwoof'u diyorlar. Araştırmadım bilmiyorum. 18 inç. yani Öyle mi doğru diyorsun? Çok olabilir. iyi. 19 yok mudur abi? 45 santim ya. 6 tane diyor ki bu odaya yetmedi. Buraya normalde 16 tane koymak lazım. Emniyet verip ceza kesmesin. Evet doğru. Olabilir. Allah çok büyük ya. Olabilir. Üzerine Arkasına bakalım. korkmadan oturur yani şurada şöyle. Burada dinleyebilirim. Böyle Luna Park gibi olur ama çalışırken oturursan. Abi orada çayla konuşacağız dediniz. Bir tek benim de elimde kaldı. Ya Ne demek ya? Evet ben Çayla açalım dedik. şimdi abi. dur çayımı alayım ben. Bir tek ben içer oldum. Ayıp olmasın izleyiciler. Tabii olmasın. Bak şey var hep. Önünde böyle çıkıntılı baffle var hepsinde. Evet.
Böyle sanki metal gibi soğuk ama değilmiş. Bu HDF, High Dense Evet. Fiber. Şey de çok enteresan ya. Bunun konumlaması da çok enteresan. İki tarafta da bak kesiyor. Şey diyorlar işte abi. Sürücüler birbirine yakın olduğu zaman daha az etkileşime giriyormuş. Doğru mu? Serdar abi daha iyi bilir. Tabii. Evet. Daha böyle bir source point olmaya çalışıyor. Kesinlikle. Yani ne kadar yakın olursa. Bir de tabii orada dalgaların, yani geçiş frekanslardaki dalgaların birbiriyle eşleşmesi konusu var. Orada muhtemelen hani biraz önce anlattın ya, içerideki aktif crossover hem Öyle anladım eğer doğruysa. yani hem şey anlamında yatay hem dikey eksende, yani yatay dediğim derinlik anlamında fazları eşleştirmeye çalışıyorlardır muhtemelen. Onu iyi yapabilirsen zaten iyi oluyor yayılım. Yani şu geçiş bölgesinde şu iki hoparlörün birbiriyle yayılımının bir araya geldiği yerde fazların problem yaratmaması lazım, biliyorsun. Yani bu tip waveguide'lar da biraz onu sağlıyor. Çünkü waveguide yayılımı kontrol ettiği için aslında şu noktaya kadar waveguide'ın kontrol ettiği noktaya kadar birbiriyle karışmıyor. Yani normalde sen buraya dom koysan o domdan çıkan her şey 180 derece etrafına şey yapıyor, yayılıyor. Ve karmaşıklaşmaya başlıyor orada, birbirine girmeye başlıyor. Bu o girişimi azaltıyor. Tamamen directivity ile alakalı. Kesinlikle, evet. Yani waveguide o açıdan şey diyor bir daha abi. İyi bir şey tabii. Lafını vallahi kessin. Bu Evet. markanın sahipleri konuşurken şeyin üzerine çok dururlar. Diyor ki biz diyor kulak tırmalayan tizleri hiç sevmiyoruz diyor. Evet. Özellikle bu konuda da bir aktif crossover yapmışlar. Bizim hoparlörler diyor hiç yormuyor diyor. Sadece dinleyebilirsin diyor. Bunu bana kaç defa bahsettiler. Evet. Böyle bir şey de varmış. S7 de berilyum ya. Fokal'den alışık olduğumuz. Evet. En çok enerjik. Evet. Bakalım nasıl çalacak, merak ediyorum. Evet. Bir şey soracağım. Ben şu arkaya baktım. Bu aktif crossover varsa içinde, yani powered bir şey değil mi bu? Abi anlamadım işte, öyle Onu dedi ben bana de ama. anlamadım yani. Bilmiyorum. Çünkü arkaya baktım, hiçbir şey yok. Hani şurada bir Şeye bakalım bir dakika. Giriş nasıl? Giriş normal giriş var. bak şurada bir şey var ama şu acaba başka bir şey mi geliyor? Bir yere mi gidiyor? Ya bana Ha, bizzat yok. şey dedi, sürücülerin davranışına müdahale ediyoruz dedi. Yani frekans cevabı. Allah Allah. Evet. Yani hani pasif crossover üzerinde yapıyor olabilir belki Pasifte ama de olabilir tabii. hani aktif. Tabii canım. Erik'i bulsam soracağım da Erik şu anda burada yok ya. Bu pasiftir çünkü sonuçta buraya bir elektrik girişi olmadığına göre. Evet. Hadi gidelim. Belki orada kaç kare çekmek istersin. Ya çekelim tabii ya. Abi ben mi yanlış biliyorum? Erik öyle bir şey demedi mi? Bu sürücülerin frekans cevabına müdahale ediyoruz, dışarıda aktif crossover var demedi mi? Cihazın içinde. Evet. Belki şey olabilir. Aktif crossover bir cihaz olabilir abi. Burada da keyfe başlamış bile abi. Oh. Vay süper. Hadi bakalım. Burada keyif başlamış bile. I brought to you more YouTubers from Yeah, nice to meet you. All good? Welcome. They are the hi-fi man. So far so good. Nice to meet Nice you, to Sardar. meet you. Yeah. So, welcome to the world of Perlisten'den, right? Thank you. So I wanted to ask you a question. I thought you were talking about an active crossover because you were interpreting the frequency response of the drivers and stuff, especially around the 1 and 3 kilohertz. Yeah. Is it true? I mean, the active crossover is the concept of it is that we would like to present the audience in super way how to integrate subwoofer into a traditional two-channel system. So that's the way we have attacked it. So you have a external DSP that do it. Oh yeah. Has, Yeah, just yeah. like I said, yeah. Yes, yes, yeah. Because we looked at the speaker, the back of the speaker, and Yeah. the speaker is all passive. I said exactly. like there has to Yeah. be a box There somewhere. is a box right over there. Underneath it? Underneath, the bottom one is the Purify N. The top one is the Perlisten DSP-X, Okay. which is still a prototype. We are aiming to have the final version going live at the high end in Vienna in June this year. Yeah. So it's close enough. Yes. I think it's close enough. Yeah. So if you really want to dive into it when they're finished with the audition, we'll let Erik take you through it. Okay, that'd be great. Yeah. That'd be great. Yeah. Thank you. Yeah. No, so all our speakers are still passive. Of course, subs active. So Yeah. we do make our own amplifier, and now we do active crossover. So we could potentially
build everything into a speaker and make a fully active speaker. So our amplifier is Class D? Yeah, Class D. Okay. yeah, Smart choice. yeah, yeah. Many people don't like it, but I love it. We have some cool designs which we are working on. Okay. We have a smart gentleman in our group, and he's been with Nakamichi since Nakamichi actually started in the 70s. And he's our amp and DSP guru. All right. And we're working on some Class H amplifier for something. And so if you start to learn per listen, you will see that we never sleep. There's always something. So all the amplifiers are like in-house made and designed? Yeah. Okay. Yeah. So not purifier or anything like that, but just for this, you use purifier. Yeah, that's because Murat, our distributor in Turkey, I'm not sure if he's signed the agreement to be distributor for Purify. Do you know? I hope they do. Yeah, yeah. But but I think that's the reason it's here. I see. Yeah. I have not talked to him about that. But Not bad yeah. amplifier, really good amplifier. Yeah. I mean, this is the first time we are exposed to Purify in terms of actually testing it. So it's always difficult when you engage in a new setup, in a New environment. environment. We had no clue, and then a new amplifier and all that stuff. So I think the result is fairly okay. Is there like a room correction or anything like that for this place? No, and the DSP has all that. Okay. Yeah. But did you do that Yeah. for this place? Because it's fairly large and like stone and all that kind of stuff. So I Yeah. was wondering like if you guys did that or not. Özellikle. Maybe we can walk through the DSPX. Yeah, sure. Did you Yeah. talk about anything? No, that just said that. Yeah. Okay. Prototype. Yep. So we've been prototyping with the DSPX, what we're calling that. It's a 4.2. So 2.4, I should say. Meaning it's a high pass and a low pass. So a lot of times when we've been preaching this for basically since our inception is that 2-channel full range is great, except when you want to get the best bass response and the best imaging. Typically, they're not the same spot in the room. And so there's always a sacrifice, right? It doesn't matter. Physics is physics. There's always a sacrifice somewhere. But you can dramatically improve that by doing a 2.1, 2.2 bare minimum. Just a minute. Lars, you want to control the music a second, please? And so adding a second subwoofer obviously helps you balance out the room modes in a room. That helps, even that out. And then typically, so when we add a 2.1, 2.2, we have a high pass or a low pass in the subwoofer. We have DSP, PEQs, we have delays. We have a lot of all the stuff we need to control that in a room. But quite often, we're still blending a full range or mostly full range speaker to a sub. And therefore, you're beyond just the room acoustics. Now you're trying to blend in a main and overlapping some of those frequencies and to get good results. With a little work, you can do it and it can be flawless. But making it a little easier and maybe even increasing your dynamic range is the capability to now have a high pass crossover. So now you can blend them in as needed for the room, and one can do what it does best and the other can do what it does best. And then delays, like for instance, the mains, quite often you need to delay the mains, not the sub, right? Due to positioning and where they're at, and the delay of what low frequencies are. Group delay goes up naturally per wavelength. So that's a natural phenomenon. That's a physics phenomenon. And so we delayed the mains by 18 milliseconds to perfectly align them at 60 hertz crossover. So PEQs are now available on high pass and low pass. So where's the next problem that we generally encounter before we get to the Schroeder frequency, before we go into kind of a diffuse field from 100
to 2, 3, 400 is generally a very problem area that Exactly. it's lots of energy, there's lots of buildup, all the modes are starting to get closer and closer together, and you get a lot of energy gain in those areas. And so now you got PQs, you got some cool things to address some of those problems. And so yeah, now you've got a much better way to tweak your complete system. You can do up to 4 subs, so now you kind of get more of that home theater of I'm going to really average out my waves, multiple subs in the room, and analog in, analog out, digital in or digital out. Or you can mix and match. You can go digital in to analog out, or digital in, to digital out. You can multiplex either way. And so it's got a lot of power just to fit your system as well. Input gains. We do that on our subwoofers too, which people rarely know, is that we have -6, 0, and +6 dB on the input, because sometimes you have a customer and they've got a cheap receiver and it does 1.3 volts out, and then if you reach maximum voltage, you're never going to reach maximum input to get maximum output out of your subwoofer. So we have a +6 dB gain. If you have, I think the range is 2.4 volts to 6.5 volts, somewhere around there. Typical Trinoff processor, or a lot of little higher end electronics and preamp, then it's 0 dB. You have something, there's some 2-channel high-end processors, I believe CH makes some, and TAG and some of those that have like 14 volts RMS out. So then we want to do -6. That means our A to D is always getting, we want to maximize the input almost to its maximum input, maximizing signal to noise ratio. So put in the pre-gain for a low voltage, maximize SNR. A lot of voltage at the input, shrink it to get maximum SNR. So we're maximizing the sound quality always on our components as well to make sure that happens. That has it as well, has input gains and output gains. So we can mix and match with whatever components you're working with. This is probably the first product that we view that people may not want to use with our speakers, because I think it's a right tool. It is a tool that anyone can use at any price point to make their system better. Obviously, there'll be some hooks and some cool reasons of why you would use it with Perlisten'den and get more out of it. But I think a lot of people may use it with their own components. Yeah. Great. Yeah. Thank you. I just want to take a close look at it. Yeah, absolutely. Yeah, all the ins and outs. Etkinlik That's the fun başlayacaksa. stuff. Öyle mi? Tamam. 2 dakika içinde. Tamam, geliyoruz. Yeah, so again, it's prototype. So, but the input will have a full app, and this will be much easier to do on the app, make all the changes. But you go to input, we even have a test tone generator and levels on the test tone generator. So if you're like, hey, it's some test signal, is something working? Do I want to match it? Even if you got an RTA, maybe you don't have measurement system, you don't have REW and a microphone, you can just take a cheap SPL meter and play test tone and go, hey, are they about the same level, right and left? Yeah. What's that? Oh, we're going to start in the other room. Okay, so we're going to finish up here pretty quickly. But analog in, AES3 digital in. We also have noise generator, so if you just want to do a pink noise generator, you can take also an RTA and just kind of see, hey, what's the response in my room? You can see that mode. Actually, an RTA is really kind of a great tool because it actually shows you the power response of the speaker. The power response is the speaker plus the room, right? And that's what we listen to. We don't listen just to the speaker. We don't listen just to a room. We listen to the both of that combined. And you can see, you'll see modes actually in that. You'll actually see the downward sloping high frequencies, which is generally what a good power response should do. And so you got a lot of power, input gains, output gains. Then you've got filters, so we can choose all of our liquids, Riley. We can go in here and we can select up to 8-pole filter. Okay. There's Butterwater filters up to 4th, 6th, 7th, 8th order. There's some Bessel filters. So there's a lot of options in that. Make sure there's that. Then you can choose your frequencies, your gains, your display. Bir şey kalkıştık biz de. Sonradan çok büyükmüş, çok yorucuymuş
diye düşündük ama umarım beğenirsiniz. Son dakika böyle değişiklikler, problemler oldu. Bunları kurduk, tekrar kaldırmak zorunda kaldık. Tekrar kurduk. Böyle kalibrasyon falan çok vaktimiz olmadı ama yine de beğeneceğinizi umuyoruz. Güzel sistem. Türkiye'de hiç olmayan bir sistem burası. 11 kanal kulak hizamızda hoparlörümüz var. 8 kanal tavanda var. 6 kanalda subwoofer'ımız var. Burası yaklaşık 200 metrekarelik bir alan. Ama tamamen yüksekliği yaklaşık 10 metre olduğu için normalde 800 metrekarelik bir hacim aslında burası. Burayı doldurmak çok zor. Subwoofer'lar 6 tane Türkiye'nin en büyük subwoofer'ları bunlar. Perlisten'den R18S subwoofer'lar. 18 inçlik. Ama buna rağmen basslar birazcık zorlanabilir. Farklı bir kurulum yaptık. Herkese yakına aldık subwoofer'ları. Böyle daha çok ses dalgalarını hissedebileceğiniz bir şey yapmaya çalıştık. Ben kendimi tanıtmayı unuttum size. Murat Fertelli ben. Bir kitabım var. Sesle ilgili Türkiye'deki tek kitap bu. Biraz bilimsel tarafını biz seviyoruz. Perlistan ailesi olarak bölüşümleri, bilimsel tarafları seviyoruz. Burada çok deneyimli arkadaşlarımız da var, büyüklerimiz de var. Kulaklarımız evet bir yere kadar önemli ama bilimsel şeyleri de biraz bilmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Onunla ilgili biraz insanlar farkındalık yaratalım diye, biraz insanlar bilsin diye bir kitap yazdım. Herkese birer tane de hediye ettik. İçinde Perlistan anahtarlarımız da var. Kitaptan da hediye ettik. Umarım beğenirsiniz kitabı da. Şöyle yapacağız. Hemen kısaca çok zamanınızı almayayım. Zaten hani geciktik diye birazcık uzattık. Şimdi başta işte arkadaşlarımıza anlatacak burada çünkü dünyanın en iyi cihazları kullanılıyor. İşte Perlistan olsun, Barco olsun, Trino olsun bunlar hep dünyanın en iyi cihazları. Yani şu an dinleyeceğiniz sistem yaklaşık 20 milyona yakın bir sistem içerideki stereo ile beraber ve bunların hepsi dünyada son noktayı temsil eden cihazlar. Arkadaşlar bunların teknolojisini biraz ufacık size anlatacak. Ondan sonra stereo ile başladık, stereo ile bir demo yapıyoruz. Sonra buraya gelip tekrar Atmos müzik ve Atmos müzikten sonra bir yavaş bir geçiş olsun istiyoruz müzikle. Ondan sonra film demosu yapacağız. Atmos müzik duymayanlar, daha önce dinlemeyenler için çok farklı bir şey olacağını düşünüyorum. Stereo'da biz hep böyle sahneden bahsediyoruz, derinlik, yükseklik, genişlik. Atmos'ta o sahnenin direkt içinde oluyoruz. Çok farklı bir deneyim olacağını düşünüyorum. Şimdi Perlisten'in teknik detaylarını anlatmak için Erik çağıracağım. Erik Amerika'dan geliyor. İngilizce herkesin bildiğini umarak, bilmeyen olursa ben yardımcı olmaya çalışırım. Bize teknik detayları verdik biraz Erik. Ondan sonra devam edelim tekrar. Hello. Hi. Thank you everyone for coming. I know it takes time out of your weekend, but hopefully you're doing this because you love music, you love movie content. It's always a cinema experience. Is always a lot of fun for everyone to enjoy. So Perlistan is a relatively new company. We've been in business for about 5 years now since we released our first product. 6 years now, I guess, actually. And if you don't know much about us, we believe in true engineering. We're a very engineering-based company. There's always some black art into it, a little bit of why does this sound better than that? You know, I can't measure a difference, I can't hear it or see a difference, but I can hear a difference. That's the fun part as an engineer. It's not just all technical data, but we take extreme measures to do the best we can to put science to why do I hear this? Why does it sound better? Why do I believe this is an improvement? And then play around with the fun little black art in it of, yes, this is better. I don't know why, but I'm going to keep doing it. So that's the fun part. I know you all probably enjoy that in your own experience of, hey, I played with some cables, I tweaked my speaker positions, I put up a little acoustic materials, and you get, yeah, it gets better. And those are all great fun things to do. Here we have our A-Series line. This is going to be your home theater demo. A-Series is a brand new release for us. And in the other room we have our Black Edition, that is currently our flagship. Also our D215S, which is our flagship sub. And we have a prototype DSP that we're using as a high pass and low pass in the other room. So that's quite interesting and fun, and you'll get to be one of the first in the world to hear it. It'll be a product coming later in this year. So that's exciting. Thank you. Şimdi dediğim gibi dünyanın en iyi selam
projektörlerimizden biri Barco var burada. Barco ile ilgili bilgi vermek için Bart'ı alıyoruz. Hi, I'm Mart. I'm with Barco Residential, which is a subsidiary or a division within the entertainment business of Barco. Barco, in contrast with Perlisten'den, we've been around for 92 years, since 1934 already. We've got quite a long heritage and legacy. We're the number one manufacturer in the commercial cinema space, with a market share of 60 to 65%, depending on the countries. In some countries, it's even closer to 70%. So that tells a lot about the know-how and the performance and the quality, the service of the brand and the products that we bring to market. In terms of Barco Residential specifically, we are developing projectors and LED video walls for residential use cases, for marine super yachts, for example, private jets as well. And we have a range of projectors that can do screen sizes starting from 3 meters wide and up the way with the flagship Nurtus, which is a 32,000 lumens projector. We can do screen sizes of 12, 14 meters easily. If you would like to go beyond that, say 15 meters or 20 meters like in a commercial cinema, but you want to replicate that in your house, we have the projectors to realize such installations. Likewise with LED video walls becoming more and more popular. Also there we have a variety, 3 different product families with different pixel pitches, 0.9, 1.2, 1.5 millimeters, both non-DCI and DCI capable. And then again screen sizes, because it's modular, we can go 3 meters wide all the way up to 6, 10, 50, whatever you want really. So today here we have the Heimdall plus CinemaScope. So the unique thing about Barco Residential in the home cinema market is we are the only brand that offers CinemaScope models without anamorphic lenses. So you don't have to pay extra for an anamorphic lens, and you don't have the negative impact on the picture quality. With an anamorphic lens there's chromatic aberration, your focus gets softened, for example pincushion distortion or barrel distortion. So a lot of negative side effects. We don't have all of those. Plus with our CinemaScope models you get constant light output, because with an anamorphic lens in front or out of the way of the projector, you will be losing brightness. Alternatively, if you're using 16:9 projectors from other brands, you zoom in and out, you lose light up to 30%, 35%, which is throwing away a lot of light for which you have paid that money. So it doesn't make really sense. So again, unique in that regard. This is the 6,000 ANSI lumen model. We also have a 4,500 ANSI lumen model, RGB laser, so very wide color gamut, 98% of Rec 2020, HDMI 2.1, Dynablack, which is dynamic contrast enhancement, and 29 dB only, so very, very quiet. It's 100% laser power right now, and the air conditioning in here is making more noise than the projector. So you can have a very powerful projector on a screen that is up to 4.5 meters wide is our maximum recommendation. If you go wider than that, you can do it, but then your brightness or screen luminance will drop down. So it's a balance, it's always a balance. So with that said, please enjoy the demo. Thank you. Tabii kanal sayısı 25 olduğu için çünkü bunları kontrol etmeyi çok zor. Equalizer uygulamamız lazım. Bunları tek tek zaman ayarlarını yapmamız lazım. Subwoofer'lar dediğim gibi gelenekselden farklı bir yerde durduğu için aralarında normalde evimizde 20 santim 30 santim fark olur belki önlü arkalı. Şimdi aralarda 8-10 metre var. Bunların zaman ayarını falan yapmak çok ciddi işlemci gücü gerektiriyor. Bu kadar çok kanalın aynı zamanda. Onun için de Trinov işlemci kullanıyoruz. Trinov işlemci sinemada dünyanın en iyisi kabul ediliyor. Kalibrasyonda da dünyanın en iyisi kabul ediyor genelde. Trinov'un distribütör arkadaşımız da burada. Selçuk Bey de onlar hakkında size bilgi verdik. Tanıtımımız hakkında. Merhabalar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkürler değerli vaktinizi ayırdığınız için. İsmim Selçuk. Phantom AVS'nin satış müdürüyüm. Kabaca size biraz Trinov'dan ve sonra da Madviar video işlemcisinden bahsedeceğim. Trinov aslında yaklaşık 20 senelik bir firma ama akustik üzerine uzmanlığını geliştirmiş bir firma. Bu uzmanları da özellikle sinema sistemleri üzerine geliştirmiş. Ama tabii onun haricinde stereo sistemleri de uygulanabilirliği olan bir yazılım altyapısına sahip. Trinov'un bütün cihazları aslında birer bilgisayar. İçerisinde anakartı olan Intel'in
i5 ve i9 işlemcileri olan, modeline göre değişen, içinde RAM hard diski olan bir bilgisayar aslında. Ama tabii bunun yanında özelleştirilmiş, içerisinde çok gelişmiş takları ve güç kaynağı da bulunan bir sistem. Trinov'u asıl özel kılan şey aslında demin bahsettiğim gibi kalibrasyon kısmı. Kalibrasyonu yaparken de tabii mikrofon burada çok kritik bir öneme sahip. Şurada şöyle gördüğünüz özel bir mikrofon sistemi var. Mikrofon üzerinde 4 tane kapsül var. Aslında 4 tane mikrofon var cihazın üzerinde. 4 farklı kapsül şeklinde. Bunu ölçüm yapacağınız ana noktaya koyduğunuzda odanın 3 boyut haritasını çıkartıyor cihaz. Bunu yaparken de tabii gördüğünüz gibi hepsinin farklı uzunlukta kapsül boyları var. Gelen ses dalgalarını buradaki kapsüllerin aracılığıyla tabii ölçümlemesini yapıp 3 boyut haritasını çıkartıp gerekli tüm akustik iyileştirmeleri de sağladıktan sonra cihazın içerisindeki algoritma aracılığıyla çok yüksek bir güç gerektirdiğinden zaten bilgisayar tabanlı Trinov sistemleri ölçümlemeyi yapıp size öncelikle plat hale getiriyor ölçümü. Daha sonra da siz arzu ederseniz işte zevkinize, duyum zevkinize göre target curve dediğimiz özel uygulamalarla kişiselleştirebiliyorsunuz. Ve en güzel tarafı da Trinov'da bilgisayar tabanlı olduğu için eskime diye bir durum söz konusu değil. Örnek vermek gerekirse klasik ABR ya da pire sistemlerde, sinema sistemlerinde biliyorsunuz DSP çipler kullanılıyor. Bu DSP çipler de o günün teknolojisine göre programlanmış oluyorlar ve 200 sene kadar sonra yeni bir ses formatı çıktığında güncelleme alamaz hale geliyorlar ve cihazı değiştirmek durumunda kalıyorsunuz. Ama Trinov'da öyle bir durum yok. Gördüğünüz cihaz yaklaşık 12 sene önce piyasaya çıktı. Ama bilgisayar tabanlı olduğu için hala şu an dünyadaki referans cihazlardan biri olarak gösteriliyor. Fransa'dan Trinov merkezinden cihaza otomatik olarak bağlanıp yazılım yükseltmelerini yapabiliyoruz. Ya da bir sıkıntı yaşadınız, günün hangi saati olursa olsun bize mail attığınız zaman uzaktan erişimle cihazdaki bütün verilerinize bakıp problemlerinizi çözebiliyoruz. Bunun gibi çok fazla artısı var. Kabaca Trinov bu şekilde. Yanda gördüğünüz diğer iki cihaz ise bunlar. Yine Trinov'un güç amfileri. Her biri 8 kanal olacak şekilde HyperX modüller var içerisinde. Oldukça güçlü cihazlar. Onun haricinde Trinov ile alakalı genel olarak söyleyeceğim bunlar. Bir de pire amfinin altında hemen madriyel olarak adlandırılan bir cihazımız daha var. O da video işlemcisi olarak geçiyor. Özellikle projektör sistemlerinde biliyorsunuz güvenler çok yüksek değil. Çok yüksek olmadığından dolayı ve görüntüyü işleyen işlemciler de çok gelişmiş olmadığından dolayı genelde HDR filmleri açtığınız zaman projektörler de görüntü çöküyor diyebiliriz aslında. Genelde oldukça karanlık bir hale geliyor. Detayları göremez hale geliyorsunuz. Madriyel'in burada yaptığı şey aslında tone mapping denilen bir uygulama. Gelen HDR görüntüyü tone mapping denilen uygulamayla işleyip görüntüyü projektöre uygun hale getirip daha az nitle çok daha vurgulu ve çok daha iyi bir şekilde görüntü almanızı sağlıyor. Bu sadece aslında projektör için de değil, televizyon tarafında da kullanılabilen bir sistem ama asıl nimetlerini projektörlerle görüyorsunuz. Madriyel de aynı şekilde bilgisayar tabanlı içerisinde Nvidia'nın GTX ve 5080 ekran kartı var. Müthiş bir işlem gücü var içerisinde. Bu tone mapping tarafı. Onun haricinde anamorphic lens kullanımlarında işte 2.39 eğer bir ekran kullanıyorsanız scope ekran bunun otomatik olarak görüntünün ekrana oturtulması, yeniden gerekirse küçültülüp büyütülmesi her şey otomatik olarak ölçeklendirip size hiç manuel olarak bir ayar yapmanıza gerek kalmadan bütün uygulamaları sağlıyor. Söyleyeceklerim kabaca bu şekilde. Eğer ekstradan
sormak istediğiniz bir şey olursa zaten yine detaylı anlarız. Çok da fazla vaktinizi almayalım. Hemen geçelim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Lars Kragh'ın kurucusu, kurucularından CEO'su. O da size ufak bir şeyler anlatacak markayla ilgili. Ondan sonra demomuza başlayabiliriz. This is our new product. Good morning. If my voice is a little bit rusty, I just want to say that 9 hours ago I was standing here at a party where they had the introduction of Kanye West CD. So I was here just to check it out. Yeah, it was good fun. Loud, so my hearing is also a little bad this morning, but it was good fun. So Perlisten'den, we have been in business, 5-6 years. 5-6 years ago we were at a show in Germany called the High-End Show in Munich, and everybody looked at us and said, why the fuck another speaker brand, right? There are so many speaker brands. There are probably 2,000 brands in the world. There are probably 200 to 300 which are relevant. And within 5 years, Perlisten'den has become relevant to the industry. And thanks to Erik and Erik's team, when we do a presentation, it always says this is science, it's not science fiction. And this is what the industry had applauded Perlisten'den to be. We tell the truth, we share all our information, all our technical data are online, we don't hide anything. We make everything in-house, which is also a phenomenal thing. So we develop everything ground up. That's one of our benchmarks. We are a truly global company. We have footprint in US, which is our headquarter. We have Denmark, where I'm sitting. We have China, where we have our own manufacturing facility. So truly a global company. We are present in 45 countries. US being a strong market for us, but Turkey, and I would like to extend my gratitude to Murat to put this together. And honestly, with all the chaos, which maybe you have heard a little bit about, bringing this together in such a short time, it's a lot of resources, it's a lot of product, it's a lot of energy, thanks to the partners, Trinov, Barco, and so on. I just want to share also a little bit about, when you come to market and you are an independent company, we are self-financed, we cannot go out and, buy marketing money in all the magazines around the world. But within 5 to 6 years, we are probably the most awarded and talked about speaker brand in the world. And this is just a summary. You can pick a newspaper and read a little bit about us. There's a lot of good information here. A-Series is a new baby from us, which we have introduced. We used it initially as a tactical product for distribution in Asia. Now it's out global. We're on our world tour right now with the A-Series, and we are excited about it. It's our most cost-efficient speaker today, but I have also brought this one here, which is something we will be shipping in the summer, so May, June, July. This is our new X-Series speaker. It's a prototype. This is called X2. What we really want to do with the X-Series is to have a little bit more bread and butter, a little bit more lifelike, so we get the cinema, or we get the nice 2-channel high-end stereo system, but we never get the rest of the house. So a lot of our business is done through the CI, custom installation channels, but they wanted something a little bit more cost effective and maybe something a little bit more elegant. So stay alert for X-Series, which will be announced at the high-end show this year in Vienna. So with this said, I can only say thank you, Murat, for putting this together, and let's have some fun.
Thank you. Thank you. Teşekkür ederim. Şimdi konuşma yapmak için buraya geldik ama aslında stereodan başlamak istiyoruz. Çünkü daha farklı olacak böyle. Adım adım gidelim istiyoruz. 2 kanal, sonra atmos müzik, sonra da film olarak. Sizden ricam tekrar stereodan buluşup demolara artık başlamamız. Mümkünse hep beraber geçelim. Hemen kabul ediniz. Oo, geleyim mi yanına? Gel gel. Süper. Sen sweet spot'u bulmuşsun. Ha, oturmak ister misin buraya? Yo yo otur otur ha. Hadi Değişiriz çekme belki sen sonra. Otursan. Ben tabii demoları canım. ayarlanırken size anlatayım. Burada bizim İki Flexi kişi yap. serisi var. Benim yaptığım bir şey var aslında. Yok yani. Tamam. Temsil ediyor. Yeni sürücü temsil ediyor. T'de tam kule hoparlörü temsil ediyor. Şimdi neden yeni sürücü? Aslında bu 5 sürücü gibi gözüküyor ama 2 tane Bluetooth. Burada da 3 sürücümüz var aslında. Bunların ikisi mid sürücü. Bu Derejok Twitter'ımız. O yüzden 7 tane oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oluyor. Burada çok değişik bir teknoloji var, patentli bir teknoloji. Çok güzel. Ve çok karmaşık crossover'lar var, çok karmaşık yapılar var. Bazı frekanslar beraber veriliyor. İşte rezonans yapacağı, distorsiyon yapacağı zamanlarda kesiliyor, sonra başka yerde tekrar başlıyor. Neden buraya geldik, orada yapmadık? Çünkü orası akustik olarak güzel ve belirli seviyesindeki bütün hoparlörler güzel çalacaktır öyle bir ortamda. Ama biz şunu görmenizi istedik. Burası taş duvarlar, hiçbir akustik düzenleme yok. Böyle bir yerde bile hoparlörün çalabileceğini göstermek istiyoruz. Çünkü bu sesi kontrol eden bir yapı. Tavana ve yere hiç ses göndermiyor. Tavan ve yer yansımalarını kontrol ediyor. Ayrıca erken yansımalar doğrusal mekanik istediğimiz sesi yansımaları da çok düzgün olduğu için çok güzel bir akustik kontrole sahip. Böyle bir ortamda da çalabileceğini göstermek istedik ki evlerde çok daha iyi çalabilir. Sizin evlerinizde böyle taş duvarları olmadan en azından farklı şeyler olduğu için çok daha iyi çaldığını düşünüyoruz. Burada şunu da bir yandan göstermek istedik. Tabii evlerde buna çok ihtiyacınız olmayabilir. Subwoofer kullanmanın farklı avantajları hariç onu söylemiyorum ama bunlar full range hoparlörler. Tüm frekansları veriyor. Benim evimdeki modeli, bir düşük modeli yaklaşık 16 Hz'e kadar eksi 3 dB düşebiliyor, ciddiye düşebiliyor. Ama biz subwoofer'la da kullanılabileceğini göstermek istedik sistemin. Kalibrasyonu yine Erik yaptı. Bu burada gördüğünüz DSP, az önce bahsettikleri DSP. Yani subwoofer yok gibi çok güzel bir şekilde sisteme entegre oluyor ama kendini göstermek istediği zaman da görüyor. Beğeneceğinizi umuyorum. Hemen hiç konuşmadan demoya başlayalım artık. Okay. So let's start with some female voice here. Sunshine when she gone. It's not warm when she's away. Whoa, 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 whoa. Whoa, Black Betty. Whoa, Black Betty. Black Betty had a child. Don't think gonna wild. She's always ready.
Not too bad, huh? Burada şundan bahsetmek istiyorum. Burada miller ve Twitter'lar aynı boyda olduğu için ve bazı şeyleri de beraber çaldıkları için o Twitter geçişlerini, mid geçişlerini falan duymadan vokallerde özellikle çok temiz, düz bir vokal vermeye sebep oluyor bu kurulum. So Erik, do you want to talk a little bit about that DSPX? Yeah. So I also want to talk a little bit about the technology here because it is quite different and it is the whole DNA of what we do. And I know you might have covered some of this already in your native language, but I want to give you the full engineering experience here too as well. So before we get to the DSPX, a lot of people say they see this and they go, you just threw a bunch of tweeters in a waveguide, and that's exactly opposite of what we did. So some of the things that we were trying to do was have really high output, really dynamic range, and have our tweeters play down to 1 kilohertz. A lot of people, when they hear our speaker, say the voice is effortless. There's detail and accuracy they've probably never heard before. And that's simply because you have the moving mass of 0.3 grams playing vocals down to 1 kilohertz versus something that might be 10, 12, 13, 14 grams of moving mass in a typical 5, 6, 7, or 8 inch driver. And much less inductance and all these kind of other distortion components that you can get. So when we started designing this, we were doing FEA and simulations on computers and all this kind of crazy stuff. We tried 2 tweeters and we did some crazy stuff that you knew was kind of wrong, but you research, right? Anyway. That's part of research. Is there's a million ways not to make a light bulb, right? But eventually there was one good way to make a light bulb. And so what we did is these are actually 2 mid-ranges. And so together as a system, they play 1 to 3 kilohertz. And then from 3 kilohertz, these roll off. So before all the other drivers start canceling and causing comb filtering and interfering with each other, we roll them off. And so why would you do that? Well, I got 3 times the efficiency. I got 1/3 the excursion. I got 1/3 the distortion. So there's a lot of benefits of having that. So this is a 92 dB sensitive speaker. So 1 watt, 92 dB. When this is playing 92 dB, each driver is getting 1/4 of a watt. So they're doing nothing. There's no distortion, there's no nothing, because they're not moving. They don't have to. It's extremely efficient. We got the waveguide plus the 3 driver efficiencies. That makes it about 110 dB sensitive. So no work has to be done by these. At 110 dB, they're getting 1 watt each. At 117 dB, they're getting 6 watts each. All of us know a tweeter can handle 6 watts. At least we hope so. And so that's what allows us to now play down to 1 kilohertz. So that was that part of it. Now something very interesting also happens. One of the things that most people can't do, most of us have normal listening rooms, right? We rarely treat the floor. Maybe you put a carpet down, doesn't do that much, maybe a little bit. Ceiling, we almost never treat. And most of us may not even ever treat our walls because it's a living room. It's not, we have our own dedicated room. Some of us do, but most of us don't. And so early reflections, floor and ceiling, we can control the directivity now with this system. When you have a line of drivers in an array, you can now control directivity. But you also, typically you do that with DSP, right? You have an amp channel and a DSP for every speaker, and you can adjust time, amplitude, and phase all you want. And those are the 3 things you need to control directivity, is time, amplitude, and phase. So how do you control time? Well, passively, you can't really. But I have an offset and distance. This tweeter is here. These 2 mid-ranges are up here. I now have a time offset. So amplitude and phase I can control with crossover. So now I have the 3 components to allow me to control directivity. Now with these 2 drivers we can actually tilt up, down, wherever we want, and actually energy up here and down here, floor and ceiling, the energy can be reduced. So if I'm up here, the path length from this tweeter or this mid-range to this mid-range is different. It's slightly longer for this one than this one. It means it cancels up here and it cancels down here.
you're all sitting right in front of it. So it's equal path of all of these to you. It means they arrive at the same time. There's no cancellation. Perfectly sums. So, and we do that to about plus or minus 30 degrees. So what does that mean to you? A lot of people, when we hear controlling directivity, they go, oh, I'm going to move my head and all the imaging is going to fall away. Well, 30 degrees out here is, you know, floor to ceiling in most rooms, right? So there's no loss of imaging or staging or anything like that. And we want as wide as horizontal, so that's pretty typical. What's very interesting next is that these drivers now play from 1 kilohertz on down to as low as possible. These play from 250 hertz on down. So if you can kind of see the trend here, is it's about symmetry. So even drivers handing off frequencies equally. So now I can control the directivity all the way down to 200 hertz. So controlling the vertical directivity at 200 hertz passively is unheard of. So all the patents that we have are really wrapped around doing that. And that allows the speaker to sound better in more rooms. You know, we can't eliminate the room, and we don't want to eliminate the room. The room is part of what makes the magic. You listen to a room and a speaker. And part of that is called sound power. That's what we listen to. We don't listen to just a speaker. We don't listen to just a room. When they both combine, we listen to sound power. And that means off-axis response is just as important as on-axis. So we really focus on off-axis response and on-axis. Sorry for the in-depth conversation, but that is really the core of everything we do. Even in the A-series, even though the A-series doesn't have that technology, the mids are shoved really close together, the waveguide's in front of it to try and get that same control in the vertical, but doing it in a slightly different way. So moving on to the DSPX. The DSPX is designed to really solve another problem. In subwoofers, many subwoofers in the market, there's DSP involved. You got filters, you got delays, you got phase. There's a lot of really cool and powerful things you can do. Since our inception, we've really preached about having a 2.1 or a 2.2 in a typical stereo system. Why would you do that? Well, one is you can now focus on having the best imaging and placement for the imaging and staging. That is not necessarily the best spot for bass at the seating position, right? Mm-hmm. So if you add a 2.1 or a 2.2, two subwoofers, you get the advantage of saying, well, I can put the subwoofers anywhere now to get the best response at the seating position, and I can allow these to do what they do best, which is play the 80 hertz and up, 60 hertz and up. And so the problem that you still have left is that you still have your full range speaker overlapping with your subwoofer somewhere. And you can get a great system and blend them in, but it is harder to do. So what we wanted to do was, this is a prototype right now, is create the DSPX. What this is doing is now giving us a high pass for the mains and a low pass for the sub. So now I can just do crossovers to blend in. There's very little interaction, or as much as I want, to make sure I fix the modes in the room and I get the best solution. We get the best stereo imaging we can. And there's delays, there's PEQs, there's shelving filters, there's all the tools that you would have in a sub that you now have for your mains. All of us typically have from 80 hertz to 2 to 3, sometimes 400 hertz is where we move from a very modal room, meaning lots of standing waves, into where we get to the Schroeder frequency, it's called, where the modes are so evenly broken up that it becomes kind of a diffuse field. So that problem area, generally we get a lot of extra energy from the room. That's something now in my mains I can also address that by DSP. So there's a lot of really cool things that come from adding a piece like that to any system. And so that's what it's about. It's analog in, analog out, digital in, digital out, or you can multiplex. I can say I'm digital in, I'm going to go analog out, or analog in to digital out. You can do just about anything. And we call it the DSPX 2.4. So we got right and left,
and you can have up to 4 subs. So we have a lot of audio files that are not going beyond a 2x2, putting 4 subs in a room to get the averaging of the best response. So. Sorry about the long wind, but Thank you. there you go. There's the Thank core you. of our technologies. Yeah. You can do You're one or two more in songs? control now. What's that? You are in control. Okay. We'll do one or more, a couple more songs. Thanks to you, I've got a reason to get out of bed. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm of the deep, I watch as I dive in. I'll never leave the ground.
Evet, sonuçta güzel bir gün oldu. Hi-Fi ve sinema ürünlerini Perlisten'in dinleme şansı, deneyimleme şansı bulmuş oldum. Benim için güzel bir gündü. Güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Çünkü oldukça fazla kurulum gerektiren bir demoydu bu. Özellikle sinema kurulumunda çok fazla hoparlör ve onların ayarlarının yapılması gerekiyor tabii. Yani bize bu imkanı sağladıkları için organizasyon şirketine de teşekkür ediyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.